Merhaba, bugün sizlerle tıp dünyası için son derece önemli bir konuyu kalp krizlerinin yani daha bilimsel adıyla akut koroner sendromların yönetimindeki en güncel yaklaşımları ele alacağız. Elimizdeki kaynak ise bu alandaki en yetkin belgelerden biri 2025 Klinik Kılavuzu. Her şey tam olarak bu görselde özetlenen o kritik anla başlıyor. Kalbi besleyen koroner arterlerden birinin içindeki aterosklerotik plak dediğimiz o yapı bir anda yırtılıyor. Vücudumuz bunu bir yara olarak algılayıp tamir etmeye çalışıyor ve oraya bir kan pıhtısı yolluyor. Ama bu iyi niyetli çaba damarın tamamen ya da kısmen tıkanmasıyla sonuçlanıyor. İşte aterotromboz dediğimiz ve kalp kasına giden kan akışını kesen o dramatik olay bu. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce bu yeni kılavuzların dilini ve mantığını anlayacağız. Ardından bir hastanın acil servise geldiği ilk andan itibaren teşhis ve ilk müdahale sürecine bakacağız. Sonra zamana karşı yarış olan reperfüzyon tedavisine, hastanede kullanılan ilaçları ve en sonunda da iyileşme ve bir daha kalp krizi geçirmemek için yapılması gerekenleri konuşacağız. O zaman ilk bölümle başlayalım. Bu kılavuzları nasıl okumalı, nasıl anlamalıyız? Çünkü bu belgelerdeki her cümlenin arkasında çok güçlü bir kanıt hiyerarşisi var. Öncelikle sürekli kullandığımız akut koroner sendrom yani AKS terimini netleştirelim. Bu, az önce bahsettiğimiz plak yırtılması sonucu kan akışının aniden kesintiye uğradığı tüm durumları kapsayan bir şemsiye terim. Bunun içine hem tam bir kalp krizi yani miyokard enfarktüsü hem de onun bir öncüsü sayılan kararsız anjina giriyor. İşte bu kılavuzları okurken karşımıza çıkan en önemli iki kavram bu: tavsiye sınıfı ve kanıt düzeyi. Sol taraftaki renkli gösterge bir tedavinin ne kadar güçlü tavsiye edildiğini anlatıyor. Bakın, en tepedeki yeşil sınıf 1, bu tedavinin faydasının riskinden çok daha fazla olduğu, yani kesinlikle yapılmalı anlamına geliyor. En alttaki kırmızı sınıf 3 ise sakın yapma, zararlı demek. Sağdaki harflerse bu tavsiyelerin arkasındaki bilimsel kanıtın gücünü gösteriyor. A düzeyi birden fazla, büyük, randomize kontrollü çalışmaya dayanıyor demek, yani kanıtların en sağlamı. Dolayısıyla bir önerinin yanında sınıf 1 ve kanıt düzeyi A görüyorsanız o öneri tıbbın tartışılamaz doğrularından biridir. Peki, hasta göğüs ağrısıyla geldi. O kritik ilk saatte neler yaşanıyor? Şimdi teşhis ve ilk müdahale adımlarına geçiyoruz. O ilk anda çekilen 12 kanallı bir EKG aslında hastanın bütün tedavi yolunu belirliyor. Burada yol ikiye ayrılıyor. EKG'de ST segmenti yükselmesi dediğimiz tipik bir bulgu varsa bunun adı STEMI'dir. Bu, damarın tamamen tıkandığı ve durumun çok acil olduğu anlamına gelir. Hedef, damarı saniyelerle yarışarak açmaktır. Eğer bu yükselme yoksa durum N-ST-AKS olarak adlandırılır. Burada damar genellikle kısmen tıkalıdır ve tedavi stratejisi hastanın risk durumuna göre daha detaylı bir planlama gerektirir. İşte bu akış şeması, NST-AKS hastalarında izlenecek yolun nasıl belirlendiğini çok güzel özetliyor. Klinisyenler, GRACE gibi risk skorlama sistemlerini kullanarak hastayı değerlendirirler. Çok yüksek riskli bir hasta hemen anjiyoya alınırken, daha düşük riskli bir hasta için önce ilaç tedavisiyle durumu stabilize etme ve anjiyoyu daha sonra planlama yolu seçilebilir. Yani tedavi tamamen kişiye özel hale getirilir. Şimdi en acil durum olan STEMI'ye geri dönelim ve belki de en dramatik bölüme odaklanalım: reperfüzyon, yani zamana karşı o amansız yarış. Reperfüzyon, kelime anlamıyla yeniden kanlandırma demek. Yani tıkalı damarı açıp kan akışını tekrar sağlamak. Bunun için altın standart yöntem primer perküten koroner girişim, yani PKG'dir. Çoğumuzun anjiyoplasti veya stentleme olarak bildiği bu işlemde kasıktan veya koldan girilerek tıkalı kalp damarına ulaşılır, o bölge bir balonla genişletilir ve damarın tekrar kapanmaması için içine stent adı verilen metal bir kafes yerleştirilir. Peki, bu işlem ne kadar hızlı yapılmalı? İşte sihirli rakam 90 dakika. Bu, hastanın ilk tıbbi temasından, yani ambulansın kapısını çalmasından, anjiyo laboratuvarında tıkalı damarının açılmasına kadar geçmesi gereken maksimum süredir. Neden bu kadar kritik? Çünkü zaman kastır ilkesi geçerlidir. Tıkalı kalan her dakika kalp kasının bir kısmı geri dönülmez şekilde ölür. Bu yüzden bu 90 dakika hayatla kalıcı hasar arasındaki ince çizgi.
Bu 90 dakikalık hedefe ulaşmak tek bir hastanenin veya ambulansın başarabileceği bir şey değil. Mükemmel bir organizasyon gerektirir. İşte burada bölgesel bakım sistemleri devreye giriyor. Bu sistemler 112 acil servisleriyle anjiyo yapabilen merkezler arasında bir köprü kurar. Ambulans EKG'de sistemi teşhisini koyduğu anda hastayı en yakın hastaneye değil, doğrudan PCI yapabilecek doğru merkeze zaman kaybetmeden götürür. Bu koordinasyon kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Damarı açtık ve kan akışını sağladık. Harika. Ama işimiz henüz bitmedi. Şimdi sıra hastayı stabilize etmek ve yeni sorunları önlemek için kullandığımız ilaçlara geldi. Bu tedavinin bel kemiği ikili antiplatelet tedavisi ya da kısaca DAPT. Bu ilaçları kan pulcuklarının yani trombositlerin birbirine yapışmasını engelleyen çok güçlü ajanlar olarak düşünebilirsiniz. Amaç o bölgede yeniden bir pıhtı oluşmasını ve stentin tıkanmasını önlemek. Aspirinle birlikte tabloda gördüğünüz klopidogrel, prasugrel veya ticagrelor gibi daha güçlü bir ajanın kombinasyonu kullanılır. Ancak bu ilaçlar o kadar güçlü ki bir yandan pıhtıyı önlerken diğer yandan da kanama riskini arttırıyorlar. Bu tam bir denge oyunu. İşte bu şema klinisyenlerin bu dengeyi nasıl kurduğunu gösteriyor. Standart yaklaşım bu ikili tedaviyi en az 12 ay sürdürmek. Ama eğer hastanın kanama riski yüksekse bu süre kısaltılabiliyor. Her şey pıhtı riskine karşı kanama riskini tartarak belirleniyor. Tabii cephanelikte sadece bunlar yok. Bir de destek kuvvetlerimiz var. Antikoagülenler yani kan sulandırıcılar, pıhtılaşma zincirini farklı bir yoldan engeller. Statinler, kötü kolesterolü düşürmek ve plağı stabilize etmek için hemen ve yüksek dozda başlanır. Beta blokerler, kalbi yavaşlatarak üzerindeki yükü azaltır. AC inhibitörleri ise kalbin iyileşme sürecine yardımcı olur ve uzun vadede kalp yetmezliği gelişimini önler. Ve şimdi son bölüme, yani taburculuk sonrası başlayan o uzun ve en az hastanedeki tedavi kadar önemli olan sürece geliyoruz. İyileşme ve ikincil önleme. Bu sürecin merkezinde kardiyak rehabilitasyon var. Bu, gördüğünüz gibi sadece bir egzersiz programı değil. Hastanın hayatını yeniden inşa eden çok parçalı bir yapboz adeta. İçinde egzersiz, beslenme danışmanlığı, sigarayı bırakma desteği, psikolojik destek ve risk faktörlerinin yönetimi gibi birçok bileşen var. Bu program bir sonraki kalp krizini önlemenin en etkili yollarından biri. Peki uzun vadeli başarı için yapılması gereken temel eylemler neler? Birincisi ve en önemlisi verilen ilaçlara harfiyen uymak. İkincisi kolesterol tedavisinin işe yarayıp yaramadığını görmek için 4 ila 8 hafta sonra kan tahlili yaptırmak. Üçüncüsü, belki şaşırtıcı ama çok önemli, her yıl grip aşısı olmak çünkü grip gibi enfeksiyonlar kalp krizi riskini tetikleyebiliyor. Ve son olarak, kardiyak rehabilitasyonun öğrettiği yaşam tarzı değişikliklerini kalıcı hale getir. Bu kılavuzlar 10 yıllardır süren inanılmaz bir bilimsel birikimin ürünü. Ama bilim asla durmaz. Peki bundan sonra ne var? Ufukta bizi ne bekliyor? Kılavuzun kendisi bile bazı cevaplanmamış soruları işaret ediyor. Mesela ev tabanlı kardiyak rehabilitasyon programları yaygınlaşabilir mi? Yeni diyabet ilaçlarının kalp krizi sonrası rolü ne olacak? Bilim bu soruların cevaplarını ararken bu kılavuzlar da güncellenmeye ve hastalar için en iyi bakımı sağlamaya devam edecek.